Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yaz akşamlarından hepinize selamlar, sevgiler sunuyoruz. Bir programda daha birlikteyiz. Cenab-ı Hak beraberliğimizi hayırlara vesile kılsın. Hayır konuşmak, hakikati aramak, Rabbimizin rızasına yaklaşmak hepimizin emeli, bu programların maksadı. Evet, bu akşam yine çok değerli bir misafirim var. Profesör Doktor Ahmet Yıldız hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler de Allah iyisiniz. iyilik versin. Haliniz, ahvaliniz nasıl gidiyor bugünlerde? Çok şükür sıcaklardan biraz bunaldık ama inşallah manen bunalmayız diyelim. Evet. Ama sıcaklar biraz bunaltıcı. Bu dünyada diyor Mevlana'nın şöyle bir sözü, sıcaklar deyince siz beni diyor bu dünyada yakarsan öbür dünyada yanmaktan kurtuldum gitti diyor. Yani böyle hakikaten insan dünyada çektiği sıkıntılar da müminse yani lehine, her şey lehine. Bunu bilmenin değil mi? Bunu bilerek sonsuzluğa yürümenin huzuru, mutluluğu hiçbir şeyle değişilmez. Değişilmez. İnanmadan yaşamak çok zor bir iş. Evet. Hayatı çok anlamsızlaştıran, her bir dakikayı sonsuzlaştırma imkanı varken onu sonsuz derecede anlamsızlaştıran ve belli durumlarda da aslında insan için kaldırılması, taşınması çok ağır bir yüke dönüştüren bir herhalde tasavvur biçimi. Evet. Tasavvur etmek çok zor doğrusu. Evet, elhamdülillah Cenab-ı Hak bize iman nasip etti. Efendim bu anlayışı nasip etti. Bu anlayış nimetine ne kadar şükretsek az. Sevgili dostlar, Ahmet Yıldız hocamın Köşe Taşları diye bir kitabını geçen yıl yaz akşamlarında bölüm bölüm mütalaa etmiştik. Sanıyorum 3-4 program yapmıştık. Her hafta konuğumdu ama son bölümü kalmıştı. Kitabın şimdi hatta o zaman doçent Doktor Ahmet Yıldız yazmışım notlarına. Kitap herhalde doçent olduğunuz zamanlarda neşredilmişti. Değil mi? Ne kadar oldu? Evet, demek ki 2 yıla yaklaşmış. Evet. Said Nursi'nin Düşünce Evreni başlığını taşıyor bu kitap. Efendim, önce şeye kadar yani en son bizim geçen senekileri de unuttunuz muhtemel ama onları tekrarlamayacağız ama bir şöyle kitaplık cümleler var. Not ettiğim benim tam 12 sayfa not çıkarmışım hocam kitabınızdan. O kitaplık cümleleri paylaşıp ondan sonra son kısmı Medresetü Zehra, bugün eğitim meselesi Türkiye'nin de her zaman gündeminde olan ama bugünlerde daha çok konuşulan, tartışılan, yani eğitimi nasıl canlandırabiliriz, hayatlandırabiliriz, buna bir teklif olarak Medresetü Zehra projesine daha çok zaman ayıracağız. Oraya kadar hocam şöyle yeşil kalemle altını çizdiğim cümleleri bir hatırlayalım. Hakikat ancak hürriyetin kanatlarında nefes alabilir, yoksa yeşeremez, ölür. Evet. Hakikati aramak değil mi? İnsanın, herkesin ilk vazifesidir. Bu da hürriyetin kanatlarında ancak nefes alabilir, yoksa yeşermez, ölür. Fikirlere açık olmak demişiz. Sonra münazaratta daha çok Bediüzzaman'ın günümüzle ilgili meseleleri tartıştığı kitap. Henüz bu kitabın değeri teslim edilememiş ve küresel bilgi paylaşım ağına yeterince dahil olamamış diye bir tespitte bulunmuşsunuz. Efendim, dinin ideolojileştirilmesi ve iktidarın baskı manivelası haline getirilmesi kabul edilemez bir yanlıştır diye not düşmüşsünüz. Hakikatin tek olması, onun farklı renk ve suretlerinin olmadığı anlamına gelmez. Evet. Hakikat tektir ama farklı renkleri, suretleri olabilir. Efendim, Risale-i Nur'un güncele tabi kılınması, metinlerin ve müellifinin açık bir suistimalidir demişsiniz. Efendim, Risale-i Nur'a muhatap
ilim ehli için disiplinler arası bir kavrayışa sahip olmanın lüzumu açıktır diye belirtmişsiniz. Risale-i Nur metinlerinin insan, Müslüman ve vatandaş olarak bize ne söylediği güncelleştirilerek ortaya konmalıdır demişsiniz. Efendim, resmi bütün olarak görmeden, ormanı kavramadan, orman içerisindeki ağacın yerini ve o ağacın orman ile ilişkisini kurabilmek söz konusu olamaz tespitinde bulunmuşsunuz. Yani anlamak zaten parçanın bütünle bağlantısını kurmak. Evet. Bütünü görmezsen bir parçayı nereye koyacaksın yani bağlantısını nasıl kuracaksın? Efendim, Risale-i Nur'un tefekkürünün İslam düşüncesine ve tüm insanlığa mal edilmesi, onun cemaat odaklı dar geçitlerden kurtarılarak evrensel bir mana iklimine taşınmasıyla mümkündür. İddialı bir cümle. Bu düşünceyle hemhal olanların omuzlarında duran hamiyet borcudur. Bunun için cemaati yapıların aforoz edilmesi gerekmez demişsiniz. Cemaat bunun vesilelerinin hazırlanmasında katkıda bulunmalıdır. Perde değil, ayna olmalıdır. Said Nursi, nurcuların Bediüzzamanı değil, insanlığın garibu zamanı olabildiğinde evrensel düşünce mirasının bir parçası olacaktır. Tespitiniz olmuş. Bunlar hakikaten çok halen tartışılması gereken iddialar. Efendim. Bir başkası Risale-i Nur'un artık irade edilme düzeyinden akledilme düzeyine taşınması şarttır. Efendim, hakikatin farklı seslerine ses olabilme hakkının olduğu bir ortam oluşturmak lazımdır. Efendim, böyle sonra Müslümanlık üst kimlik, Türklük, Kürtlük ve diğerleri hizmet için araçsal kimlik olmalıdır şeklindeki bir ifadeyi kayda değer buldum. İşte milliyetçilikle alakalı, sonra siyasetle alakalı Bediüzzaman'ın siyaset ilişkisine değinmişsiniz. Uzun onlarla ilgili notlar var. Efendim, sonra bilimin sorgulanması diye bir bölüm başlığı altında yine her zaman güncelliğini koruyan bir alan var kitabınızda. Mesela bununla ilgili kayda değer cümleler, modern bilimin mürekkep cehaletinden bizi Allah'ın isimlerine dayalı bir kainat okuması kurtarır. Bir daha tekrarlıyorum, modern bilimin mürekkep cehaletinden bizi Allah'ın isimlerine dayalı bir kainat okuması kurtarır. Risale-i Nur böyle bir okumaya bizi götürüyor. Küresel problemlerin arka planında materyalizme tutsak edilmiş bilim anlayışının payı büyüktür. Mesela bu değil mi? Bir programı alabilecek kadar güzel bir tespit efendim. Bunlarla alakalı öncelikle yani bu hatırlatmalar da bunlar. Evet. Aslında teşekkür ederim öncelikle. Çünkü bizde müzakere ve eleştiri geleneği zayıf maalesef. Daha çok ya yargılamaya, yok saymaya ya da yüceltmeye dayalı yaklaşımları tercih ediyoruz. Dolayısıyla bir düşünce yeşerebilmek için uygun ortam ister. O uygun ortam ona muhatap olma, gerektiğinde onu uygun şekilde eleştirme, varsa eksiklerini ve yanlışlarını ortaya koyma, böylece onu geliştirme imkanına katkıda bulunma olarak düşünülmelidir. Bu anlamda bizde eleştiri geleneği oldukça zayıf. Ortaya konan düşünceyi geliştirmeye dönük, olgunlaştırmaya dönük,
gerekliyse gündemleştirmeye dönük bir yaklaşımdan çok pozisyona bağlı olarak, sizin nerede durduğunuza ve nereden baktığınıza bağlı olarak daha çok düşünceyi ve düşüncenin yazarını mahkum etmeye, çürütmeye ya da yüceltmeye dönük bir yaklaşım söz konusu. Bu da hakikaten düşüncenin gelişmesi, fikrin cevelan edebilmesi, dolayısıyla da karşılıklı etkileşimle güzel bir takım ortaklaşabileceğimiz hususların meydana çıkabilmesi pek mümkün olmuyor. Hele hele dindar gelenekte bunun çok daha da zayıf olduğunu düşünüyorum. Diğer gelenekleri bir tarafa bırakarak baktığımızda ademe mahkum etme, yok sayma da bunlardan birisi. Bu yok sayma da genelde pozisyonel olarak ortaya çıkıyor. Eğer belli bir camianın içinden konuşuyorsanız ve o camianın kabullerini tekrarlıyorsanız ya da yüceltiyorsanız o camia size taraftar olarak sahip çıkar. Söylediğiniz düşünceden, serdettiğiniz fikirden bağımsız olarak. Diğerleri de sırf o camianın içinde durduğunuz ve oradan konuştuğunuz için söylediğinize bakmadan sizi reddetmeye ve mahkum etmeye çalışır. Evet. Bu anlamda bizim düşünce atmosferimizin çok zayıf olduğu kanaatindeyim. Böyle bir etkileşim ve gelişme ortamı yok. Daha çok bir çatışma ama negatif anlamda bir çatışma ortamı var. Ya da yüceltmeye dayalı. Bu yüceltmenin beraberinde tabii ciddi komplikasyonlar ortaya çıkıyor elbette. Kutsallaştırma bunun zirvesidir zaten. Bir dokunulmazlık halisi oluşturarak belli fikirleri, kişileri dokunulmaz kılabilirsiniz. Bu tabii düşüncenin seyredebileceği bir alan değil. Düşünce yanlışlanmaya açık olan, bütünü ihata edemeyen, sadece kendi penceresinden gördüklerini kendi fırçasıyla ortaya koyan bir ressamın gördükleri gibidir düşünceler ve fikirler. Dolayısıyla onu desteklemek, eksikleri ve yanlışları varsa veya öyle olduğu düşünülüyorsa o zaman bunların üslubunca ortaya konması ve böylece barika hakikatin doğmasına katkıda bulunulması gerekir. Ne yazık ki bu ortamdan oldukça uzak olduğumuzu söyleyebilirim. Bu dünyada da yani mesela materyalizme tutsak edilmiş bir bilim anlayışı, evet. Dünya küresel problemlerin temelinde de bu var dediniz. Dünyada da halen böyle değil mi maalesef? Ya şimdi bu kadar iletişim çağındayız, yani en gelişmiş hürriyetlerin geliştiği bir seviyede bile yani materyalizme tutsak edilmiş bilim anlayışı ne demek? Yani şimdi Yuval Harari'nin yazdıklarına baktığınızda İncil'den hareketle Mahşer'in 4 atlısını hatırlayalım. İşte birisi ölüm. Ölüm atlısına pek çözüm yok. Kıtlık, savaş ve salgın hastalıklar. Tarihe baktığımızda insanlığın karşı karşıya olduğu, insanlığı kitlesel olarak yok eden problemler gibi görünüyor bunlar. İnsanlık gelişen teknolojiyle elbette çok ciddi çözümler üretiyor. Ama bu bir kısır döngüye de dönüşmüş durumda. Çünkü insanın tabiatla kurduğu ilişki daha çok bir çatışma, mücadele, tahakküm ve hakimiyet ilişkisi olduğu için, daha doğrusu temellik ilişkisi olduğu için insan Rablık iddiasında bulunarak bu tabiatı ben yönetirim. Onun dengesini ben kurarım. Olması gereken şekli ben tayin ederim dediği için, kendi normlarını, ilahi normlarını yerine ikame ettiği için, tabiatta Allah'ın mülkü olan tabiatta Allah'ın ilahi sanatı olarak önümüze koyduğu bir meşer, bir sergi olarak tabiatta böyle bir temellik ve iktidar ilişkisi içerisine girdiği için insanlığı taşıdığı nokta her ne kadar döngüsel olarak savaşı önleyebilecek çareler üretirken aynı zamanda kitlesel yok oluşu mümkün kılacak yeni yok edici silahlar üretiyor. Bir taraftan işte genetiği değiştirilmiş gıdalarla, yeni teknolojilerle gerçekten üretimi önemli ölçüde artırır gibi görünürken, insanın gıda ihtiyacını karşılarken, öbür taraftan aslında kanseri patlatan, daha bilmediğimiz birçok hastalığın da ortaya çıkmasına yol açan, sürekli döngüsel olarak hastalıkları da yaygınlaştıran bir kısır döngü içerisindeydi. Ama bütün bunları topluyoruz, getiriyoruz. Ölüm atlısıyla muhatap olduğumuzda
hayatı daimi kılacak. Onu hastalıklardan arındıramıyorsunuz. Kıtlıktan arındıramıyorsunuz. Maalesef savaştan hiç arındıramıyorsunuz. Hep bunlarla yaşıyorsunuz. Bunlarla yaşayan dünya, bunlarla yaşayan insanın dünyası nasıldır ki? Zaten büyük bir belirsizlik içerisinde yaşıyorsunuz. Sadece insanlığın çok küçük bir kısmı görüntüde refah içerisinde yaşayabilsin diye insanların büyük bir kısmı savaşlarda ölüyor. Salgın hastalıklara muhatap oluyor. Açlıkla, kıtlıkla, kuraklıkla yaşıyor. O %10'un refahı için genel olarak baktığımızda dünyada bunu görebiliyoruz. Aslında dünyanın bütün kaynakları insan da dahil olmak üzere seferber ediliyor, araçsallaştırılıyor. İnsanlığın bu anlamda adalet duygusundan çok uzak olduğu açık. Hak duygusundan, hakça paylaşım duygusundan çok uzak olduğu da açık. Bunu ulus devlet ölçeklerinde de düşünebilirsiniz. Aslında Türkiye'de de mesela servet dağılımı çok farklı değil. Nüfusun %10'u Türkiye gelirinin ya da servetin %50'sine sahip. Muazzam bir fark söz konusu. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Sen çalış ben yiyeyim dünyasında yaşıyoruz. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Eğer bir Allah ve ahiret inancı olmazsa kendinizi hiç iyi hissetmezsiniz. Burada Allah ve ahiret inancı bir afyon değil. İnsanı uyuşturan, iradesini atıl hale getiren, aklını kullanmasını engelleyen, onu zincirleyen bir fonksiyona sahip değil. Böyle kullanılabilir. Böyle kullananlar da her zaman olmuştur. Ama aksine bakış açısı şu. Evet, insan sonsuzluğu isteyen, ölümün ötesini isteyen, ölmek istemeyen bir varlık insan. Bu sonsuzlukla ilgili şöyle bir cümleyi paylaşmak isterim. Yine sizin ifadelerinizden insanın sonsuzluk arzusuna hitap etmeyen hiçbir düşünce biçimi insanı insanlaştıramaz. İnsanı dünyaya mahkum eden, tek dünyalı yapan, hırsını çoğaltıp sabrını yok eden bir inancın bize terakki olarak sunulması terakki olamaz. Yani şimdi ben hakikaten şaşırıyorum. Yani demin dediğiniz gibi dünyada böyle servetin çok az kimsenin elinde toplanması. Ya bu kadar serveti ne yapacaklar bunlar? Yani insanın kendi ihtiyacından fazlası ne içindir yani? Bunu akıllı adamın düşünmesi lazım değil mi? Veya şu anda dünyada herkese yetecek kadar, herkesi rahat yaşamasına yetecek kadar, değil mi? Her şey var. Herkese yetecek her şeyin var olduğu bir dünyada yani insanların %80'inin problem yaşaması, yani bu kabul edilebilir bir şey değil. İşte bu külli bir norm koyucunun yokluğundan kaynaklanan bir problemdir. Çünkü siz külli bir norm koyucuyu kabul etmediğinizde kendinizi norm koyucu hale getirirsiniz. İnsan duygularına sınır konulmamış. Negatif duygularına da pozitif duygularına da. Daha doğrusu duygularının negatif ve pozitif uçları sınırsız. Dolayısıyla insan sürekli iki vadi dolusu altını olduğunda daha fazlası yok mu diyen bir varlık. 2008 Amerika'daki mortgage krizinin altına baktığınızda insanın bir yazlığı varken iki yazlığı, bir jeti varken iki jeti, bir yerde eğlenirken biraz daha fazla eğlenmeye dönük dünya hırsının var olduğunu görüyoruz ve bunun beraberinde getirdiği ahlaki kayma bütün küresel ölçekte insanların hayatını karartan, zorlaştıran bir sonuç doğurdu. Şimdi aslında tam da bu. Modernlik sekülerlikle eştir. Sekülerlik de bu dünyayı insan hayatının gayesi haline getirmektir. Temel olan, önemli olan bu dünyadır. Bu dünyanın ötesini bilmiyoruz. Bu dünyanın ötesi bizi ilgilendirmiyor dediğimizde bunu diyemiyoruz. Çünkü insanı ilgilendiriyor. İnsan istiyor bunu çünkü. Hep yaşamak, sonsuz yaşamak istemeyen yani varoluşunda bu duygu var. Bu duygu var. İnsanın fıtratında. İnsan hastalanmak istemiyor değil mi? Onu nasıl susturabiliyor? Yani çok güçlü bir ses bu. Değil mi? Var yani ontolojik olarak temel ihtiyacı herkesin. Bu beka aşkı, sonsuzluk isteği, ebediyet arzusu. Yani bu bütün arzularını bastırabilecek kadar güçlüyken yani bunu nasıl susturabiliyor insan ya veya buna cevap veren, bu arzusunu tatmin edecek bir sese nasıl kayıtsız kalabiliyor?
Hani olmazsa çaresi tamam, insan şey yapabilir yani, başka şeylerle aldatabilir ama çaresini sunan mesela bir anlayışa, sonsuzluğa çağıran ve bunu ispatlayan, böylece insanın bütün problemlerine çözüm sunan bir sese dünyanın bu yani akıl adamları, zeka tarlaları nasıl kayıtsız kalabiliyor? İşte aslında kayıtsızlık çözümsüzlükten kaynaklanan bir şey. Eğer Yani biz mi yeterince duyuramadık? Yani bu bir örnek olamadık. Yani bu sesi o ayrı, o insanın fıtrat tertemiz bir levhadır. İnsanların hepsi tertemiz yaratılır. Bomboş, temiz, üzeri yazılacak bir levha. evet. İşte insanın sosyalleşme süreci sonucunda insan teki ortaya çıkar. Bireysel olarak kişiler şu dinden, bu dinden, şu ülkeden, bu ülkeye, şu ülkeden olabilir, şu milliyetten olabilir, şu etnisiteden olabilir, şu dilleri konuşur. Bir kısmını, önemli bir kısmını da biz belirlemeyiz. Bizim irademizin dışında gerçekleşir. Ama bizim irademizin belirleyici olduğu çok kritik tabii ki seçimler vardır. O seçimler bizim kimliğimizi oluşturur işte. Bu açıdan baktığımızda insanın temel sorusu herkeste ortaktır. Ama insanlar niye sarhoş olmayı tercih eder bazen? Uyuşmak ister değil mi? Uyuştuğunuzda hissetmezsiniz. Evet. Düşünmezsiniz de. Dolayısıyla insan düşünerek ancak sorgulama yapabilir. Düşünmediği zaman bu sorgulamadan kaçar. İşte nefis deve kuşu gibidir. Şeytan ve hevası da ona eklendiğinde insan kendi kendisini kandırır. Çünkü aynı yere baktığımızda aynı şeyi görmeyiz değil mi? Her insan teki farklı bir dünyaya sahip. Kendi algısı üzerinden oluşmuş kendi dünyasına sahip. Herkes bu anlamda bir ressamdır. Fotoğrafla da çok fazla oynanabiliyor. Objektif gerçekliği aynen yansıtmıyor artık, fotoğrafta bir sanata dönüşü. Dolayısıyla siz kendi pencerenizden kendinize bir dünya inşa ediyorsunuz. Ve bu dünyada eğer ölüme dönük bir cevabınız yoksa, bunu reddetmişseniz, hayatı bu dünyadan ibaret görüyorsanız, o zaman siz bir güç mücadelesi içerisinde bulursunuz kendinizi. Çünkü insan çok değerli bir varlık. Benzeri olmayan bir varlık, değil mi? Gelecek kaygısı olan tek varlık. Ölümü düşünen tek varlık. Evet. Ölümün farkında olarak yaşayan başka bir varlık yok. Ve insanın sahip olduğu duyular, maddi ve manevi duyuların benzeri yok. Sınır konmamış. Bu kadar kapsamlı duygulara hiçbir varlık sahip değil. Dolayısıyla eğer yaratılışı bir ağaç olarak düşünürsek gerçekten onun meyvesi insan. Kainatın yaratılışı, hayatın yaratılışı, dünya insana bakıyor. İnsan gerçekten bu yaratılış ağacının meyvesi. Her şey insana bakıyor. Bu insancıllık, insan merkezlik değil. Varlık insan merkezli olarak yaratılmış da ondan. Çünkü her şeyin insanla ilişkisini kurabilmeniz mümkün ve o yüzden insan da her şeyle ilişki kurabiliyor. Böylesine cami bir varlık insan, duyguları itibariyle de öyle. Bu insanı ne tatmin edebilir? Bu insan bu duygularının karşılık bulabilmesi, bu dünyayla sınırlanabilecek bir varlığa sahip olmadığına göre, bunu da kimse inkar etmeyeceğine göre nasıl mümkün olabilir? Bu dünya rahatlığın olduğu bir dünya değil ki. Evet, biz hastalıklarla, kıtlıkla, açlıkla, kuraklıkla, savaşlarla, ölümlerle hep iç içe yaşayacağız. Başkalarının acılarından acı duyacağız. Evet. Sadece kendi acılarımızla değil, başkalarının acılarıyla da yaşayacağız ve bu acılar sadece insanların duyduğu acılar olmayacak. Diğer canlıların acıları da bizim acılarımıza eklenecek. Niye? Her şeyi sahipsiz görüyoruz. Çaresiz görüyoruz, kimsesiz görüyoruz. Böyle bir varlık tasavvuru içerisinde hayatı taşımak, işte insanın kendisini Rab yerine koyması, efendilik, varlık üzerinde efendilik iddiasında bulunması ve bilim dediğimiz süreç içerisinde eşyayı anlama sürecinin ötesinde ona anlam yüklemeye kalktığında yüklediği anlam bu dünyayla sınırlı olduğu için onunla bir iktidar ilişkisini zorunlu olarak beraberinde getiriyor. Dolayısıyla
bilim insanlığa hizmet ettiği kadar insanlığa aynı zamanda boyunduruk vurulmasını da kolaylaştırıyor. Bir takım insanların diğer insanları köleleştirmesini. Bu köleleştirme artık fiziki anlamda olmak zorunda değil. Sonuç itibariyle hani Papalagi'de Afrikalı bir kabile reisi Paris'te eğitim gördükten sonra kabilesine dönüp beyaz adamın alışkanlıklarını, dünyasını anlatırken kullandığı tabirlerden birisi bu. Beyaz adam her gün ne düşündüğünü öğreten kağıt parçası, gazete. Ne düşünmesi gerektiğini söyleyen, gündem belirleyen şey. Şimdi biz anlık olarak böyle bir ağın içerisinde yaşıyoruz. Anlık olarak. Sayısız iletiye muhatabız. Görsel, işitsel ve düşünsel iletilerle birlikte yaşıyoruz. Asla boş kalmıyoruz. Kendimizle baş başa asla kalmıyoruz. İnanılmaz şekilde yalnızken çok kalabalığız. Aşırı şekilde meşgul hale gelebiliyoruz. Dolayısıyla bu da aslında bir anlamda insanı odaklanmaktan uzaklaştıran, aslında onu uyuşturan. Alkolün verdiği sekir gibi insanın aslında düşünme fonksiyonunu biraz dumura uğratan, dolayısıyla da insanın sağlıklı bir sorgulamaya muhatap olduğunda asla kabul edemeyeceği şeyleri kabul edermiş gibi yapmasına sebep olan bir ortamda yaşıyoruz. Ölüm var ama yok. Biz onunla yaşamayız. Şimdi sağlıklıyız, hastalık var ama yok. Ben hasta olmadıkça hastalık çok önemli değil. Bunun gibi savaşlardan etkileniyoruz ama doğrudan biz muhatap değilsek çok önemsemiyoruz. Suriye'den savaştan kaçan milyonlarca insanı sanki orada refah, rahatlık batmış da koşup gelmişler Türkiye'ye, bizim pastamıza ellerini uzatmışlar gibi algılıyoruz. Evet. Diğer insanlara bakışımızın biçimlendiği unsurlara baktığımız zaman hakikaten o zaman biz hayatı dünyevilik üzerinden değerlendiriyoruz. Allah yokmuş gibi yaşıyoruz. Çünkü duygularımıza sınır konulmamasının sebebi işte bu İslami terminoloji açısından ya da semavi dinler açısından imtihana tabi tutulmamızın esprisi bu. İnsan bir tür Rab gibi davranabiliyor. İnsana verilen benlik duygusu insanın Rab'miş gibi davranmasını mümkün kılıyor. Önemli olan insanın Rab olamayacağını fark edebilmesi. Bu acziyetiyle, bu ihtiyacıyla, bu eksikliğiyle insan nasıl Rab olabilir? Uykusuna hükmedemeyen, açlığını gideremeyen, başka şeye sürekli muhtaç olan, ışığa muhtaç olan. Yani yaşadığımız olaylar mesela en son diye bütün dünyada küresel olarak o pandemi sürecinden geçtik. İnsanın aczini anlaması gereken bir hadiseydi yani dünyada bütün dünyevi imkanların devre dışı kaldığı değil mi bir süreçten geçtik. Yani daha ne bekliyor insanlık yani aczini, fakrını anlayabilmesi için. İşte bütün bu saydığınız problemlerden kurtaracak bir proje diyebiliriz yani bu Medresetü Zehra projesi. Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim yani bu darlaşan maddenin dar kalıpları içerisinde sıkışıp kalan insan aklını genişletecek, onu büyük düşündürecek değil mi? Yani dediğiniz şey dar düşünceden kaynaklanıyor. Kısa vadeli düşüncelerden kaynaklanıyor. Büyük düşünmenin, sonsuzluğu düşünmenin, fıtratına uygun bir ideal bulmanın, hakikati aramanın vesilesi olacak bir proje olarak Medresetü Zehra projesi. Ona geçelim isterseniz. Ona geçerken bu projeyi Bediüzzaman'ın sunduğu ilk olarak daha işte bundan 100 sene kadar önce 1900 Sultan Abdülhamit tahttayken ona sunuyor. Şöyle bir ifade kullanmışsınız. İslam'ı politik bir araç olarak benimseyen Abdülhamit, siyasetini İslam dünyasına yaymak için medrese ağını değil, tarikat ağını kullandığını, ulema ile başı hiç iyi olmadığını ve medreseleri çürümeye ve yok olmaya terk ettiği için Bediüzzaman Said Nursi'nin
Medresetü Zehra projesini bilinçli olarak yok saymış ve göz ardı etmiştir. Yani çünkü bu proje hem Osmanlı'yı, ki bazıları öyle demişler, yani Bediüzzaman işte 100 sene önce gelseydi Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarırdı. Bu proje onu yeniden ayağa değil mi kaldıracak, diriltecek bir proje olduğu halde Abdülhamid'in bunu yok saymasının bir nedeni olarak bu bilinmeyen bir şey yani. Bunu devam ettirelim mi? Bunun sonucu Cumhuriyete intikal eden İslami miras ulema mirası değildir, tasavvuf mirasıdır. Tarikat mirasıdır. Türkiye'de Cumhuriyet dönemi İslam'ı tasavvuf üzerinden gelişen bir İslam'dır. Çünkü ilim geleneğini devam ettiren bir ulema sınıfı yoktur. Osmanlı'dan Cumhuriyete intikal eden bir ulema sınıfı yoktur. Çünkü medreseler fonksiyonsuzlaşmış, savaş ve diğer sebeplerden dolayı ulema sınıfı ortadan kalkmıştır. Ulemanın birikimini temsil eden bir müktesebat Cumhuriyete aktarılamamıştır. Düşünceye hayat hakkı tanınmamış zaten. Dolayısıyla o geleneği, ulema geleneğini temsilde süreklilik yok. Kırılma var. Bu kırılmanın deyim yerindeyse nihai noktaya gelmesinde tabii ki Abdülhamid'in uyguladığı politikaların, medreselere dönük yaklaşımının önemli bir payı var. İsterseniz bunu tarihsel bağlam açısından biraz açabilirim. Buyurun. Şimdi tabii ki Tanzimat'la birlikte Osmanlı modernleşme sürecine damga vuran belli bir takım unsurlar var. Bir tanesi devletin kendisini merkezileştirmesi ve her yerde var kılması. Kurumları aracılığıyla var kılması, doğrudan yönetmeye çalışması. Bu konuya girmiyorum, uzunca bir konu bu. Onun dışında devletin artık daha öncekinden farklı olarak günlük hayatta sürekli kendisini zor araçlarıyla görünür hale getirmesi. Vergisiyle, jandarmasıyla, ordusuyla, okuluyla görünür hale getirmesi. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin savunmacı modelleşme süreci içerisinde Batı karşısında sürekli yenilgiye uğrayarak, bu yenilginin beraberinde getirdiği sonuçları telafi etme süreci içerisinde elbette yeni eğitim kurumlarının oluşturulması, devlet kurumlarının, ordunun, bürokrasinin ve ulema sınıfının yeniden organize edilerek temel çağın beraberinde getirdiği artık Batı'da ortaya çıkan bu meydan okuyan geleneğe bir karşılık oluşturma çabaları süreklilik arz ediyor. Osmanlı'nın böyle bir ciddi takibi söz konusu. Ancak 19. yüzyıldan itibaren belirginleşen ama özellikle 1755 Lizbon depremi sonrasında. Lizbon depremi çok kritik bir olaydır. 1755'te Lizbon şehrini gün ortasında kilisede insanlar toplanıp dua ederken bir pazar günü büyük bir sabah saat 9 sıralarında büyük bir deprem gerçekleşir ve Lizbon şehri yerle bir olur. Sonrasında çok büyük bir tartışma başlar. Bu tartışmaya Rousseau da katılır, Kant da katılır, o dönemin önemli bütün düşünürleri katılır. Nedir deprem? Hatta şeyden soruyorlar, yani kiliseden, Tanrı'nın evinde bu kadar insan ölmüş, veya hatta Azizler Günü'nde, değil mi? Onların kutsal saydığı bir günde deprem sonrasında tsunami gelmiş, o kadar insanı, yani bu Tanrı niye bizim kötülüğümüzü istemiş? Evet. Yani neden böyle bir şey yaptı? Çözülemeyen bir kötülük problemine felsefe şey yapamıyor o zaman. İşte kötülük problemiyle bir kucak kucağa yürüyen bir problem bu. Öyleyse o andan Spinoza da bu tartışmaya dahildir. O andan itibaren ortaya çıkan görüş, bu işin Allah'la bir ilişkisi yok. Kaderle de bir ilişkisi yok. Bu iş tamamen sebep-sonuç ilişkileri içerisinde meydana gelen, bizim de açıklayabileceğimiz, belki belli ölçüde sınırlı da olsa bir takım öngörülerde bulunabileceğimiz tırnak içinde tabii bir süreçtir. Bu bakış açısı oluşunca ve hakim hale gelince artık dinin hem beşeri olaylarda hem de tabii olaylarda anlamlandırma, dine dayalı okuma biçimleri artık arkaik hale geliyor. Çünkü bir şey sunmuyorsunuz. Bunu açıklayamıyorsunuz. Artık bilim tırnak içerisinde açıklayabiliyor.
Niye deprem oluyor? Şundan. Dolayısıyla depremin Allah'la bir ilişkisini kuramazsınız. Bunun üzerinden ortaya çıkan bakış açısı ne? Her şey sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşir. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşme sürecini bilim bize tahlil eder, ortaya koyar. Aslında A ile B arasındaki ilişkinin neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını bilim çoğu defa ortaya koyamaz. O kadar çok ilişkilenme biçimi vardır ki o bütün ilişkilenme nedenselliği ifade etmez. Nedenselliği net olarak ortaya koyabilmek imkansız denecek kadar da zordur. Dolayısıyla siz birbiri peşi sıra meydana gelen iki olay arasında bir ilişki kurarsınız. O ilişki bir nedensel ilişki midir? Onu bilemeyiz aslında. Kesin olarak ortaya da koyamayız. Ama görüyoruz ki B A'yı takip ediyor deriz. Bunu daha çok bizim alışkanlıklarımıza dayandırır. Sürekli öyle görmeye alıştığımız için artık su kaynayınca buharlaşır der. Evet. Ama bu yeni bir hayata bakış açısını hakim kılar. Artık modernlik bütünüyle insan düşüncesine damga vuracak hale gelmiştir. Hem tabiatta hem beşeri dünyada açıklama modelimiz bilimin bize ortaya koyduğu nedensellik modelidir. Bugün halen bilim bu şekilde işliyor. Evet, modernlik bunun üzerine kurulu, belirlilik üzerine kurulu ve nedensellik üzerine kurulu. Şimdi böyle olunca, böyle bir hayatın içerisine Allah'ı nasıl koyuyorsunuz? Allah kainatın neresinde? İnsanın hayatının, yaşadığımız hayatın neresinde? Allah'ın kainatla mübaşereti, tasarrufu, ilişkisi, insan hayatına müdahalesi kadar Allah'ın ilmi nasıl gerçekleşiyor? Allah'ın bizimle olan ilişkisi nedir? Evet. Sorusu temel bir soru haline geliyor ve işte o dönemde mesela çokça hani bahsederiz, Madde ve Kuvveti Bühner'in Osmanlı okumuş sınıfında en çok okunan kitap haline gelir. Çünkü medreselerimiz ilim kelimesinin sembolik anlamını bir tarafa bırakıyorum. İlim, bilim değildir. Semantik olarak bilimin karşılığı değildir. Onun için Tanzimat yeni bir kavram üretir. Fen. Fünun. Bilimin karşılığıdır. İlim aslında Allah'la ilişkisi kurulmuş bilgidir. Allah'la ve Allah'ın isimleriyle ilişkisi kurulmuş bilgidir. Alem de o anlamda remizdir. Bize Allah'ı tanıtan, haber veren evet. Remizleri ifade eder. Ama artık o fünuna dönüştüğünde, fen haline geldiğinde nedensellik ilişkisine hapsedilmiş bilgi şekline dönüşür. Bu şekilde baktığınızda nasıl olur, neden hani teğmenken ordudan ayrılan Beşir Fuat ölümü neden tecrübe olarak hissetmek ister? Gerçekten inanmıştır buna. Her şeyin tecrübeyle, bizim duyu organlarımızla, ki bu da kaba bir materyalizm, sadece hani duyular üzerinden bir ölçmeye dayalı bakış açısı. Ölümü hissederek, hani bileklerini kesip nasıl bir şeymiş ölüm? Sanki bir tür laboratuvar deneyi yaparak anlamaya çalışan bir bakış açısı. Aslında onun arkasında elbette meyus ve meyus bir ruh hali olduğunu elbette düşünebiliriz. Hayatta ilişki kuramayan, hayata anlam atfedemeyen, sonu ölümlü olduktan sonra bu kadar değerli bir eser yapıp sonra onu poşetleyip çöpe atmak bize makul gelmez herhalde. İnsan gibi mükemmel bir varlığa bu hayatı cehennem gibi yaşatıp sonra da onu abesiyete irca etmek nasıl bir şeydir? Ama nedensellik üzerinden hayatı okuduğunuz zaman hayata bir anlam katamıyorsunuz. Ahlaki bir anlam atfedemiyorsunuz. Acılarınızın bir cevabı yok. Neden bazıları müreffeh yaşarken bazıları acı çekiyor? Bazıları yokluk içinde, bazıları kıtlık içinde, bazıları hasta. Neden? Neden bazıları kısa yaşıyor, bazıları uzun yaşıyor? Ne anlama geliyorsa.
O da izafi tamamen uzunluk ve kısalık açısından baktığımızda. Şimdi Osmanlı Devleti modernleşme süreciyle Batı ile temas ettikten sonra özellikle mühendislik ve harp sanatını yeniden kurmaya dönük mesleki okullar kuruyor. Ama bu mesleki okullara esas teşkil eden eğitim materyali Batı'dan geliyor. Ve bu eğitim materyali üzerinden bu nedenselliğe dair kaba materyalizm o eğitime maruz kalan herkesin zihnine giriyor. Sizin hayata anlamlandıracak alternatif kanallarınız çalışıyor mu? O maalesef çoktan körleşmiş. Nereden görüyoruz bunu? Çünkü o medrese müfredatı donuklaşmış, evet. Skolastisizm bu işte. Nasıl yeni bir şey varsa onun ne olduğunu biz Aristo'dan sorarız. Mantığı neyse skolastisizm, aynı mantığın medrese geleneğinde de bir karşılığı var. Var mı? Hindistan'daki ilim geleneğini temsil eden Darülüm ki önemlidir. Darülüm alimlerinden birinin 59'da Aligarh'ta misafir öğretim üyesi olarak bulunurken Niyazi Berkes orayı ziyaret ediyor. Lucknow'da. Oradaki alimlerden birine soruyor, dünya yuvarlak mıdır? Bunu kendisi hatıralarında anlatıyor. Dur diyor, kitaba bakayım diyor. Ve gerçekten kendi referans aldığı kitaplara baktıktan sonra evet diyor, dünya yuvarlaktır. Orada öyle yazdığı için. Skolastisizm budur. Öncekilere atıfta bulunarak, öncekilere refere ederek kendi bilgiyi haklılaştırma, bilgiyi, hakikatini siz hangi araçla ortaya koyarsınız? Deney, tecrübe, gözlem, nakil vesaire. Kurucu babalar. O konuda otorite olmuş figürlerin görüşlerine başvurarak. Aksi takdirde siz kimsiniz ki o yolda fikir serdedesiniz ya da o yolda yürüyesiniz. Bizde gelenekçiliğin böyle güçlü bir damarı vardır. Hani ortaya yeni bir fikir koyduğunuzda ya da bir yaklaşım, siz kim oluyorsunuz ki? O kadar büyük meşayih varken, bu kadar büyük fukaha varken siz nasıl böyle bir görüş ortaya koyarsınız ki? Geleneği katı ve dogmatik bir şekilde anladığınızda o zaman şeyi kapatıyorsunuz. Şey aklıma geldi, sizi de dinlendireyim. Mehmet Akif'in dizeleri aklıma geldi. Diyor ki İbn Sina niye yok? Nerede Gazali? Görelim. Hani Seyyid gibi, Razi gibi 3-5 alim. En büyük fazılınız onların asarından. Belki 10 şerhe bakıp kuru bir mana çıkaran. 800 yıllık eserlerle bu dinin hala ihtiyacatını kabil mi telafi? Asla. Sonra da çözümü sunuyor. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor. Evet, ıslahatçı bir çizgide bir bakış açısı ortaya koyuyor Mehmet Akif. Evet. Muhammed Abduh'la beraber Muhammed Abduh'un çizgisini paylaşarak bunun üzerine durabiliriz aslında. Bu bir yaklaşımı onun temsil bu ediyor. idealini Medresetü Zehra projesiyle Bediüzzaman Said Nursi gerçekleştirmeye çalıştı diyebilir miyiz? Evet, bunun devamını söyleyip buraya gelelim. Geçelim, şimdi Cemil Bey işte çok kızar bu tür şeylere de. Sürekli niye geçmiş şekillere atıfta bulunuyorsunuz? Siz yaşayan varlıklar, bu dine hizmet eden, o gelenek içerisinden temayüz etmiş yaşayan varlıklarınız ne yok? Sağdan say, soldan say kaç tane? Cemil Meriç 3 kişi sayıyor. Cevdet Paşa, Tunuslu Hayrettin Paşa ve Said Nursi. 3 kişi. Kendi sayabildi. Ve ondan sonra da pek çıkmadı yani. Bunları saydığı zamanlardan itibaren yine kaç yıl geçmiş? 50 yıldan fazla zaman geçmiş. Evet. Dolayısıyla böyle bir büyük kırılma yaşanırken, paradigma değişikliği diyelim. Evet, modernliğin doğuşu bir paradigma değişikliğidir. Çünkü sizin hayata ve kainata bakışınız radikal şekilde değişmiştir. Artık tırnak içinde. Allah merkezli bir dünyadan insan merkezli bir dünyaya geçiyorsunuz. Her şeyin merkezi insan. Ama bu insan
Zavallı bir varlık aslında. O kadar güç, kudret iddiasında olmakla birlikte işte bu mahşerin dört atlısına maruziyeti devam ediyor. Ne yaparsa yapsın bu değişmiyor. Yani aslında temel problem o. Harari'nin içinden geçirdiği ve telaffuz kısmen de ettiği. Ölümü öldürmek. Evet, ölümü öldürürse insan tanrılığını çok rahat ilan edecek. Önünde bir problem kalmayacak. O iktidar tahtına oturabilmek, o tacı takabilmek için. Dolayısıyla bu büyük meydan okuma karşısında Müslüman dünyada zahirle batının dengesini kurabilecek bir gelenek oluşmuyor. Hem kainattaki bütün hadiseleri Allah'ın yaratma tarzı olarak sebep ve müsebbepler üzerinden anlama, ama öbür taraftan o her hadisede, her süreçte aynı zamanda onlara yansıyan, onlarda tezahür eden isimleri aynı olduklarını da fark etme, onun üzerinden de manevi ya da batini bir okumaya tabi tutma. Bu ikisini aynı anda, eş zamanlı olarak gerçekleştirme. Bu yok. Dolayısıyla bir taraf tamamen sebep-sonuç ilişkisini reddeden bir bakış açısını benimsiyor. Evet. Bir tarafta tamamen nedenselliğe dayalı bir bakış açısını. Bediüzzaman'ın söylediği işte iki tarafın birbirini inkar meselesi, mektep ve medresenin aslında buna bakıyor. Bir tarafta her şeyi sebep-sonuç ilişkileriyle açıkladığı iddiasında. Öbürüne yukarıdan bakıyor, tepeden bakarak, küçümseyerek. Öbürü de onu tekfir ederek, dışlayarak, reddederek, bunlar bu kafirler hiçbir şeyden anlamıyor diyerek reddediyor. Dolayısıyla bunları mezceden bir çözüm olarak medrese. Şimdi ulema böyle bir yaklaşım ortaya koyamıyor. Vaizler ne yapıyor? Vaizler de sürekli olarak tekfirle uğraşıyor. Çok ciddi şekilde asrilik üzerinden ortaya çıkan uçları beliren toplumsal değişim karşısında ne yapacağını bilemediği için şunu yaparsan kafir olursun, şunu yaparsan cehennemlik olursun, şunu yaparsan şöyle olursun. Din dili camilerdeki vaiz kürsüsünden sokağa akan, hayata yansıyan din dili tekfir üzerine kurulu. Topluma din adına ne sunuyorsunuz o zaman? Siyasal bir proje. İttihad-ı İslam. İttihad-ı İslam Osmanlı Devleti'nin bekasına hizmet etmek amacıyla üretilmiş rasyonel bir siyasettir. Bir siyasettir. O kadar. Dolayısıyla mülkün tamamiyeti, mülkün bekası ve memleketin tamamiyeti, devletin tamamiyeti açısından en önemli araç olarak düşünülmüştür. Abdülhamit de bunu başarılı bir şekilde kullanmıştır. Zaten elinde başka da bir politika aracı, kullanabileceği bir politika aracı yoktu. Şu nokta önemli ama 1887'de aslında bir komisyon kuruluyor. Şeyhülislam'ın başkanlığında medreseleri ıslah etme. Nasıl bir eğitim istiyoruz sorusu üzerinden. O zaman Muhammed Abduh artık Cemalettin Afgani'den ayrılmış. Siyasal bir proje üzerinden İslam dünyasının ıslahının kabil olmayacağı fikrine kanaat ederek artık eğitim üzerinden bir toplumsal dönüşümün şart olduğunu düşünmektedir. O yüzden de Beyrut'ta Hataylı Hüseyin Cisri'nin kurduğu Sultaniye'de tefsir dersleri veriyor. Tefsir dersleri veriyor. O tefsir derslerine rağbet çok fazla. Beyrut'taki gayrimüslimler de takip ediyor. Önemli bir şey tabii ki elbette bu. O zaman Başbakanlığa bir layiha veriyor Muhammed Abduh'ta. Nasıl bir eğitim olmalı? Bu Başbakanlık arşivinde var. Hem Arapça olarak hem Osmanlıca olarak. İşte ulema için nasıl bir eğitim? Ümera için nasıl bir eğitim? Avam-ı nas için nasıl bir eğitim? Kendisine göre bir takım önerilerde bulunuyor. Sonuç itibariyle bu tür çabalar bir sonuç doğurmuyor. Ve niçin doğurmuyor? Niçin doğurmuyor? Çünkü bu bölünmeyi gideremiyor. Buna bir çözüm sunamıyor. Yani nedenselliği biz nasıl anlayacağız? Dindar insan, şer problemini bir tarafa bırakarak söylüyorum.
Sebep sonuç ilişkilerine baktığında sebep nedir, sonuç nedir? Allah'ın kainattaki tasarrufu burada nasıl gerçekleşiyor? Yoksa şimdi yenilerde izlediğim bir film vardı, Savaşın Gölgesi diye, Gölgeleri diye. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir kilise okulunda sorgulama içerisinde olan bir genç rahibe var. Çocuklara ders veriyor ama çocuklar tabii savaş ortamındalar ve Allah neden savaşa izin veriyor sorusunu soruyorlar. Niye çocuklar ölüyor mesela? Rahibenin kendisi de bu soruya cevabı olmayan birisi, o sorunun cevabını arayan biri. Ders sırasında bu soru kendisine gelince şöyle kalemini şöyle yere düşürüyor. O anda yere eğilip alıyor. Kötülükler diyor, Tanrı'nın dikkatinin dağıldığı, hani şu kalem yere düştü ben de eğilip aldım ya onu. Onun gibi Tanrı'nın dikkatinin dağıldığı zamanlarda oluyor. Tanrı kötülüğü murad etmez. Fark etmediği zamanlarda bu tür kötülükler oluyor. Demek ki insan zamanı olarak uzun zamanlar bunlar tabii. Ama bir açıklaması yok. Buna bir açıklama bulmaya çalışıyor. Bunu bu tarafa bırak ama sebep sonuç ilişkilerini sizin anlamlandırmanız gerekiyor. Üstelik bu sadece tırnak içinde tabiattaki olaylar için geçerli değil ki. Bizim yaşadıklarımız günlük hayatımız içerisinde. Başımıza gelenler, yaptıklarımız, yapamadıklarımız, istediklerimiz, istemediklerimiz, maruz kaldıklarımız, maruz kalmak istemediklerimiz üzerinden hayata, Allah'a ve Allah'ın isimlerini nasıl taşıyoruz, ahirete inancı nasıl taşıyoruz, nasıl onları var kılıyoruz? Bu soru muallakta kalan bir soru. Gemisi kızağa konan ve denize açılması için merasim yapılan geminin halatı kopunca 2-3 tane işçi ölüyor tersanede. Kadı diyor ki şeytan müdahale etti diyor. Melekler kopardı diyor. Birisi kulağına eğiliyor diyor. Şeytan olmasın o diyor. Yani buradaki problem şu, sebepleri yok sayıyor. O halatın kopması mesele değil. Şimdi hani Bediüzzaman'ın çeşme başında atı şaha kalkıp çocuğa vurduğunda çocuğun ölmesini nasıl açıklıyor? Çocuğu kim öldürdü? At mı öldürdü? Atın binicisi mi öldürdü? Kim öldürdü? Bu da böyle bir soru işte. Dolayısıyla bu sorulara cevap verebilecek bir bakış açısı olmadığı zaman insanlar inançlarıyla bu bilgi arasında büyük bir çatışma yaşıyor. Çok ciddi bunalımlara yol açıyor. İşte Abdullah Cevdet ve Tevfik Fikret'te gördüğümüz dönüşüm bunun bir örneğidir. Çok dindar iki insanın ateist hale gelmesi ya da işte bahsettiğimiz kitabı okuduktan sonra inançlarının sarsıldığını düşünen tıp öğrencilerinin intihar etmesi gibi. Varoluşsal krizlere bir karşılık oluşturacak bir cevap. Nedir bu cevap? İşte Abdülhamid'in kurduğu okullar ki 1950'lere kadar Türkiye bu okullarla gelmiştir. Aslında Kemalizme giden, ulus devleti inşa eden bütün maddi altyapı Abdülhamid döneminde gerçekleşmiştir. İlk defa Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti bir ulus devlet tırnak içinde bir merkezi devlet haline gelmiştir. Çünkü bütün imparatorluk bir haberleşme ağıyla, telgrafla birbirine bağlanmıştır. Telefon gelmiştir, ilk defa elektrik gelmiştir, karayolları yapılmaya başlanmıştır, güçlü bir demiryolu ağı, iletişim ve ulaşım ve okullaşma. Ciddi hamlelerdir bunlar. Ama bunlar aslında merkezi devlet inşasının araçlarıdır. Devleti her yerde var kılacak araçlardır. Modern devletin unsurlarıdır bunlar. Ama bizim de Müslümanın derdi devlet midir? Millet midir? Toplum nedir derdi? Müslümanın derdi Allah'a halis bir kul olarak yaşamak, kendisine ve varlığa faydalı olacak, Allah'ın isimlerine ayna olacak bir hayat yaşamak. Bunu nasıl yapacak? İlimle ve duayla. Aczini bilecek, ihtiyacını bilecek, naksını ve fakrını ona arz edecek, çalışacak, çabalayacak, gayret edecek değil mi? Böyle bir hayat yaşayacak ve bu onun kemalini oluşturur.
Herkesin kendi yolculuğu var. Herkesin kemal yolculuğu onun inşa edeceği bir yoldur. Ama sonuçta bunu hayatının gayesi haline getirecektir. Nasıl yapacak bunu ama? Okuyanlar çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya ve buna bir çözüm üretemiyorlar. Dolayısıyla bir taraf tamamen kendi hülyaları içerisinde yaşarken öbür tarafta nedensellikte boğuluyor. Şimdi işte buradaki temel problem bu. Bediüzzaman'ın sorusu bu. 1907'de İstanbul'a geldiğinde gördüğü şey neydi acaba? O zaman tarihi bağlamına da biraz bakmak gerekirse. Bir nokta koyacağız. Buyurun. Ama isterseniz buraya şey yapalım, bir ara verelim. Tamam. Ondan sonra inşallah çözüm kısmına geçelim. Yani Bediüzzaman'ın sunduğu işte bu proje, Medresetü Zehra projesi teklifi nedir? Bu problemi nasıl çözmüştür ve bugün bu çözümün neresindeyiz? İkinci bölüme bırakalım bunu. Sevgili dostlar, Profesör Doktor Ahmet Yıldız hocamla Medresetü Zehra'yı tarihsel bağlamını açıkladı ve sunduğu çözümü konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Evet, tekrar birlikteyiz. Yaz akşamlarında sevgili dostlar, bu akşamki konuğum Profesör Doktor Ahmet Yıldız. Medresetü Zehra projesi üzerinde konuşuyoruz. Efendim, bu projenin tabii yani bilinen izleyicilerimizin de sık sık bizden duyduğu, televizyonumuzdan duyduğu çift kanatlı olmak. Şu cümleler bunu özetliyor. Vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir, aklın nuru fünûn-u medeniyedir. Demin fenlerden söz ettiniz. Medeniyet fenleri ikisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. Bunlar birbirinden ayrıldığı zaman birinden taassup, birinden de hile ve şüphe tevellüt eder. Yani bu çift kanatlılığı başarmak çözümdür. Dolayısıyla bu nedensellik bilim çağında yaşıyoruz. Bilim nedenselliğe dayanıyor. Her şeyin nedenini bulunca sonucu o sebeple açıklıyor. Şu anda bizim ülkemizde de bütün dersler buna bağlı olarak okutuluyor. Yani İmam Hatiplerde bile efendim din dersleri varsa bile fen dersleri yine bu nedensellikle okutuluyor. Bunun mezci çözüm olarak sunuluyor. Bu mezce hala gelmiş değiliz. Dolayısıyla şimdi Batı'da da aslında buna itiraz edenlerden olduğu mesela David Hume bir isim vermiştiniz. Evet. Bu nedenselliğe Bu karşı nedenselliği, çıktı. evet. David Hume kendisi inançlı bir insan değil ama nedenselliği çok güçlü bir şekilde Reddediyor. Evet, bir yaklaşıma sahip. Medresetü Zehra bağlamında şunu da hatırlamak gerekiyor. Aslında meselenin bir tarafı modern bilimin farkında olmamak. Onu yok saymak. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın geldiği Bitlis'i ve Van'ı düşünün. Aslında Bediüzzaman modernlikle beraber oraya gelen misyoner okullarını biliyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında yabancıların kurduğu misyoner okullarında okuyan öğrenci sayısı devlet okullarında okuyanlardan fazla. Evet. Dolayısıyla Bitlis'te de karşınıza çıkıyor, Van'da da karşınıza çıkıyor ve gayrimüslimler bundan çok istifade ediyor. Dolayısıyla da mesela Kürtlerin yaşadığı coğrafya üzerinden düşündüğümüzde o coğrafyayı paylaştıkları diğer gayrimüslim topluluklar ki en başta Ermenilerle Kürtler arasında bir kopma yaşanıyor. Zaten 19. yüzyılın ikinci yarısı Kürtler ile Ermeniler arasında sürekli olarak bir çatışma yüzyılıdır. Uzun bir konu bu tabii. Ve bu Kürt ve Ermeni milliyetçiliklerini biçimlendiren diyalektik bir ilişkidir. Ama öbür taraftan Kürtler açısından baktığınızda etnik gururuna çok düşkün olan, kendisini hani bir anlamda üstün gören bir topluluk olarak Ermenilerin modern bilim ve eğitimle tanışmaları, yeni zanaatkarlıkta zaten çok önde olmaları, buna bir de modern bilimin eklenmesi, yeni diller öğrenmeleri, dış dünyayla bağ kurmaları onlarla Kürtler arasındaki mesafeyi inanılmaz şekilde açıyor.
Kürtler yerlerinde sayarken, hatta gerilerken, okuma yazma bilen nüfus çok ama çok azken, gayrimüslim topluluklar, özellikle de Ermeniler çok ciddi şekilde yabancı okullar sayesinde hem modern bilimlerle tanışıyorlar hem de çok ciddi beceriler elde ederek hem ekonomik anlamda hem entelektüel anlamda büyük bir mesafe oluşmasına sebep oluyorlar. Dolayısıyla içine doğduğu topluluğun karşı karşıya kaldığı ekonomik geri kalmışlık, cehalet, fakr-ı zaruret ve sürekli küçük hamiyetlere dayanan kabile asabiyetleri üzerinden çıkan çatışmalar, aşiret asabiyetleri üzerinden ortaya çıkan çatışmaların hayatı yaşanılmaz dereceye taşıması. Sürekli birbiriyle kavga eden, kan davaları üzerinden, kabile asabiyeti üzerinden birbiriyle çatışan, göz kaçıran, adam öldüren, toprak gasp eden, cahil, eğitimi olmayan, Evet. modern dünyadan habersiz. Onun için Dini de sadece gelenek üzerinden. Bediüzzaman bizim 3 düşmanımız var diyor. Cehalet, zaruret, ihtilaf. Bu 3 düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahlarıyla cihad edeceğiz diye, değil mi? Bu dediklerinize karşı. Evet. Bu mesela bize aslında çok güzel bir okuma biçimi veriyor. Mesela Eflatun'un yani devletini okuduğunuzda sizi ilgilendiren nedir? O dönemdeki Atina devletinin karşı karşıya olduğu kriz, onun kurumları vesaire değildir. O hikaye üzerinden anlatılan, o bağlamdan çıkarıp sizin de meseleniz haline getirebileceğiniz adalet meselesidir, değil mi? Bediüzzaman'ın cehalet, zaruret, ihtilaf sac ayağından ördüğü problem alanı 90'larda Birleşmiş Milletler'de insani güvenlik olarak, insani güvenlik kavramıyla karşımıza çıkmıştır. İnsanlığı daha sonra bu insani gelişmişlik endeksine dönüşecek bir sürecin sonucudur. Gelişmişliği nasıl ölçersiniz? Gelişmişlik sadece zenginlik değil. Hayır. Temel ihtiyaçlara erişimdir. Sağlık gibi, eğitim gibi, ulaşım gibi, barınma gibi. Bunlar üzerinden ölçebilirsiniz. Dolayısıyla da bu nedir? Cehalet, zaruret ve ihtilafın yokluğuna tekabül ediyor. Okullaşma oranından başlayarak bir sürü eğitim göstergesi ekliyorsunuz. Sonra sağlık göstergelerini ekliyorsunuz. Sonra da tabii ki refah ekliyorsunuz. Karşınıza insani güvenlik çıkıyor. Ama Bediüzzaman zaten bunu insani güvenlik kavramıyla değil ama aslında o dönem ortaya koyuyor. Karşı karşıya kaldığımız mahşerin 3 atlısının aslında o bağlamda ortaya çıkan biçimleri bunlar. Ve bunlara çözüm düşünüyor. Tabii ki gördükleri üzerinden ve gördüklerine ekleyerek. Ama İstanbul'da muhatap bulamıyor. Evet. İstanbul'da muhatap bulamıyor. Karşılıksız kalıyor maalesef bu. İttihat ve Terakki döneminde de bunun gerçekleşmediğini biliyoruz. Cumhuriyete intikal eden süreçte aslında siyasal olarak Mustafa Kemal'in İslamcı bir konumda toplumla ilişki kurduğu 1919-24 döneminde mecliste bir laiha var olduğunu, Medet-i Zehra kurulmasına ilişkin bizzat Mustafa Kemal'in de imzaladığı bir teklif verildiğini ama daha sonraki siyasi gelişmeler üzerinden bu teklifin kadük kaldığını ve dolayısıyla bu projenin o zaman da gerçekleşmediğini görüyoruz. Feshedilen 1. Meclis bunu kabul ediyor. 163 mebusun imzasıyla. Sonra Gündeme alıyor. Kabul etmiyor da gündeme alıyor. Gündeme mi alıyor? Gündeme alıyor, evet. Fakat sonra medreseler de Kapatıldığı için o da kadük hale geliyor. Kurumsal bir versiyonu da var bu düşüncenin. Aslında bu düşünce kanaatimce iki şeyi de içeriyor. Evet, Abdülhamit dönemin mektep müfredatına baktığınızda orada din dersleri var. Temel din dersleri var. Kur'an öğretiliyor. Ama bu meseleyi çözmüyor. Çünkü söylediğimiz perspektif, o paradigma kaymasının beraberinde getirdiği sorulara cevap verebilecek bakış açısı yok. Siz aynen yani günümüze taşırsak günümüzde de din dersleri var. İmam hatipler yaygın ama Evet. bu meseleyi çözmediği gibi. Çözmüyor. Bilgi anlamında kısmen çözüyor. Yani
Bu toplumda yaşıyoruz. Bu toplumda insanların inançlarından haberdar olmanız gerekir. Neye inanıyor insanlar? Bundan haberdar olalım anlamında. Kültürel bilgi müfredatı olarak var. Dinden haberdar olmayanlar da var. Buna rağmen hiç olmayanlar da var. Hani hac bu senede Kurban Bayramı'na denk geldi önermesinde olduğu gibi hakikaten İslam'la ilişkisi bu önemli bir noktadır ama çünkü seküler Batı entelijensiyası ve entelektüeli Hristiyanlığı bilir. Yaşamaz ama bilir. Kültürel kodlarını Hristiyanlıkla ilişkilendirir. Bununla bir problem yaşamaz. Akide olarak Hristiyan değildir. Ama kültürel olarak Hristiyanlıkla problemi yoktur. O ayrı bir konu. Ama bizim seküler entelektüelin İslam'la ilişkisi hep bir negatif ilişkidir. İslam'ı doğru bilme kaygısını bile taşımaz. Bu anlamda çok ciddi bir ayrıca bir problem alanına işaret etmek gerekir. Çünkü bu da çoğu kitlelerin dini olarak aşağıladığı için onu öğrenmek onun için bir deyim yerindeyse bir tür zültelaki edeceği bir mesele haline dönüşüyor. Dolayısıyla burada bir seçkincilik, tepeden bakma ve aşağı görme, hor görme bakışı da kısmen bugüne kadar geldi. Evet, halen öyle. Dolayısıyla Medreset-i Zehran Cumhuriyet dönemindeki son uzantısı da 1950'lerin başlarında Van'a bir üniversite kurulması düşüncesinde ortaya çıkıyor. Sonra bu üniversite fikri Van'dan alınıyor, Erzurum'a taşınıyor ve Atatürk Üniversitesi olarak vücut buluyor. Bediüzzaman'ı heyecanlandıran bir hadisedir bu. Ama artık tabii bunun çok uzağındayız. Aslında Medreset-i Zehra'nın artık kurumsal varlığı çok fazla bir anlam taşımıyor kanaatimce. Çünkü bunu kurumsal olarak vücuda getirmek de öyle çok kolay bir iş değil. Ama bu perspektifi hayata taşımak, somut, kristalize etmek nasıl bir bakış açısıdır bu? Siyasete nasıl bakıyorsunuz? Sosyal olaylara nasıl bakıyorsunuz? Sadece tabiattaki hadiselere değil. Evet. Böyle bir hani mana harfi, mana ismi kavramlaştırması üzerinden hareket edersek isim sadece kendisine bakar. Dolayısıyla siz ismi bir bakışla kainata ve hadiselere bakarsanız sadece kendisine bakan yönleriyle bakarsınız. Oysa her olayın, hadisenin kendisine bakan yönü bir ama ahirete ve yaratıcıya bakan yönü yüzler. Siz bunu yok sayıyorsunuz. Sadece bu dünyaya bakan yüzüne odaklanıyorsunuz. Bu değil işte. Bu bakış açısını nasıl aşacağınızı veriyor size. O da nedir? Harf kendi başına bir anlam ifade etmez. Ama bir kelimenin içerisinde o kelimenin anlamını taşır. Öyleyse her varlık ancak Allah'ın isimleri üzerinden anlamlandırıldığında ışıklanır ve bir anlam atfedilir hale gelir. Hadiseler o zaman bir anlam taşır. O anlam da yalnız subjektif bir anlamdır, belli bir ölçüde. Çünkü biz kendi penceremizden gördüğümüz anlamı yükleriz. Acizimizi nasıl anlarız Allah'ın kudretini? Aciz bir penceredir. Herkes kendi penceresinden onu hisseder. Bu subjektiftir. Siz yaşayarak fark edersiniz. Görerek, düşünerek, kendi dünyanızda. Siz burada tırnak içerisinde bir özne olarak var olduğunuzda kendi perspektifinizi oluşturursunuz. Bu sizin dünyanızda ne kadar taşıyabildiğinizle ilişkili olarak belirir. İşte Risale-i Nur'da ve Risale metinlerinde kanaatimce Bediüzzaman ortaya koyduğu ve bize verdiği perspektif bu. Biz her hadisede ama sadece tabiat hadiselerinde değil, tabiattaki hadiselerde değil, kendi beşeri çeşitliliğimiz içerisinde günlük hayatımızda yaşadığımız hadiselerde de nasıl olabilir bu diye sorabilirsiniz. Her türlü tartışmada aslında bunun izini bulabilir misiniz? Bulmanız gerekiyor. Onun size işaretlerini veriyor. Norm koyucu kim? Bu normların bağlayıcı düzeyleri neler? Nasıl yorumlanır? Nasıl anlaşılır? Taklidin yerine, tahkikin yerine neyi nasıl anlıyoruz? Hayatımıza nasıl taşıyoruz? Uzunca tabii cevaplanması kolay olmayan sorular ama kanaatimce Risale metinleri bize bu perspektifi veriyor. Dolayısıyla da Medreset-ü Zehra aslında
Risale-i Nur'dur. Tarihi olarak Fatimilerin Kahire'de kurduğu Ezher'e atıfta bulunuyor elbette. Fatimilerin Hazreti Fatıma'ya atıfla Ezher adını verdikleri medrese ya da üniversite diyelim. Bediüzzaman'ın da ona bir kız kardeş olarak bir ifade ettiği bir adlandırma biçimi bu. Tatlı bir adlandırma biçimi. Bunun üzerinde de ayrıca düşünülmek bence gerekli olabilir. Ama netice itibariyle benim buradan anladığım bize bu mülk ve melekut arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir şekilde kurabilme imkanı verebilmesidir. Ne batıniliğe kaçan ne zahiriliğe kaçan. Ne zahiri yok sayan ne batını reddeden. Ama ikisini aynı anda birlikte bir okuma aracına dönüştüren. Dolayısıyla da mülkü melekut üzerine tenteneli bir perde olarak okumamızı salık veren. Dolayısıyla sebeplerin aslında zahiri olduğunu ama sebepleri inkar etmeden. Bu çok önemli bir şey. Fakat onun zahiri olduğunu da unutmadan bu dengeyi kurmamız gerekiyor. İşte bu dengeyi kurabildiğimizde Medet-i Zehra perspektifi hayata taşınmış olur. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Bunun artık kurumsal bir karşılığını düşünmek gerekmiyor. Her anımızda onu var kılarak aslında ona karşılık oluşturmuş oluyoruz. Risale metinleri de bize bu karşılığı nasıl oluşturabileceğimiz konusunda referans metinler olarak duruyor. Yine de şöyle demişsiniz kitabınızda, Kur'an kendisini her zaman devam ettirecek vesileler bulacaktır. Medresetü Zehra'ya örgün eğitim olarak da büyük ihtiyaç vardır. Aynalar güneşi kendi kapasiteleriyle sınırlı olarak, yani eksik yansıtır. Şu medrese okul yanında, akıllar yanında en âli bir mektep, kulüp yanında en ekmel medrese, vicdanlar nazarında en mukaddes bir zaviyeyi temsil edecektir diye münazarattan bir alıntı var. Şimdi bu ben mesela çok uzun zamandır ya bu her şey bilimdir, ben bilime inanırım diyenleri çok şey yapıyordum. Yani bu çok bir uç, aşırı uç, yani bu yanlış bir inanç. Ama şimdi mesela bilim zaten nedenselliği araştırıyor, nedensellikle işliyor. Evet, biz onu anlam yüklüyoruz. Nedensellik de Allah'ın koyduğu bir kanun. Evet. Yani Allah sonuçları sebeplere bağlamış. Allah'ın yaratma tarzı bu. Yaratma tarzı. Ben bilime inanıyorum demek, Allah'ın her şeyi düzenli yarattığına inanıyorum demek aynı zamanda. Dolayısıyla bunu reddetmek gerekmiyor. Düzenliliği kabul ederken düzen koyanı kabul etmeme şeklinde bir bakış açısı. Evet. Hani Yani onu... aslında bilim üzerinden bilimin materyalizme, bilimin materyalist okuması bu. Bilim doğrudan bunu söylemiyor elbette ama siz zımni olarak bunu söyletebilirsiniz. Çünkü doğrudan ona atıf yapmayarak aslında objektif bir pozisyon almıyorsunuz. Orada aslında o görünen bir şeydir ama siz diyorsunuz ki hayır bu yok. Ben bunu yok sayarak buraya bakacağım. Tabii ki bu açıdan düşündüğümüzde örgün anlamda mesela Uluslararası İslam Üniversitesi var Malezya'da, Pakistan'da. Bunu ne kadar yansıtabiliyor mesela? Böyle bir perspektif oraya nasıl yansıyor? Yansıyabiliyor mu? Dolayısıyla bunu genel bir eğitim modeli olarak tabii ki düşünemezsiniz seküler bir devlette. Bunu genelleştiremezsiniz. Ama isteyen böyle bir eğitim modelini hayata geçirebilir. Dolayısıyla böyle bir örgün eğitim modeli inşa edebilir. Ama bu gönüllülüğe tabi olarak, gönüllü bir şekilde gerçekleşebilir. Yani birileri bu inisiyatifi alır, böyle bir üniversite, eğer üniversite ise bu karşılığı kurabilir. Sosyal bilimleri de bu sınıflamayı bir tarafa bırakıyorum. Bu sınıflama da biraz problemli bir mesele çünkü ayrı bir tartışma konusu. Ama bilgiye konu olan her ne ise bunu işte mülk melekut dengesi içerisinde okumaya, anlamlandırmaya imkan verecek bir bakış açısıyla ele almayı. Bakın Bediüzzaman şeriat kitapları derken fıkıh kitaplarını kastederek söylüyor. Fıkıh kitapları bile şeriata perde olabilir. Çünkü bizim o kitaplara bakarken amacımız Allah'ın muradını
öğrenebilmektir. Tefsir usulünde de aynı şey geçerli değil midir? Kur'an Allah'ın kelamıdır, Allah'ın kelamı haktır. Benim bu kelamdan anladığım budur demeyip bu kelamın dediği budur dediğimizde biz düşüncenin ve aklın yolunu kapatırız. Benim anladığım budur diyebiliriz. Onu dediğimizde biz perde oluruz. Kocaman bir perde. O ışığın tamamını kapatırız. Fıkıh kitaplarına da filanca alimin görüşü nedir diye baktığınızda bakarsınız tabii de, ama amacınız netice itibariyle o değil. Bütün o alimler de kanun koyucunun burada Allah'ın ve peygamberinin muradının ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Evet. Dolayısıyla o ilişkiyi de orada da kurmanız gerekiyor. Orada onu kurmazsanız o kutsiyet halesi ortadan kalkar. Hani miras ayetlerini, mirası konu alan ayetleri dinleyen adamın Kur'an dinlerken ağlaması gibi bir şey bu. Konusu üzerinden ağlamıyor. O ayetleri kaynağını düşünerek ağlıyor. Çünkü oradaki kutsiyet o vahyin kaynağıyla ilişkili. Onu düşünerek o ilişki kuruyor. Onun için bu çok önemli bir şey. Hazreti Peygamber'in hayatına bakarken de Hazreti Peygamber'in sıradan fiillerini, alışverişinden tuvalet ihtiyacını giderme biçimine kadar, siz onu sadece beşeri bir pratik olarak görürseniz sıradan bir insan haline getirirsiniz. O kutsiyet halesini doğru oluşturmak gerekir. Onun Allah'ın peygamberi olarak olduğunu hatırladığınızda ve onun ümmetine imam olduğunu, örnek olduğunu, lider olduğunu, en güzel örnek olduğunu Kur'an'ın tabiriyle hatırladığınızda o zaman Hazreti Peygamber'e bakışınız farklı olacak. Nasıl bakıyoruz Hazreti Peygamber'e? Allah'ın en külli, isimlerinin en külli aynesi. Biz o Hazreti Peygamber ve onun hayatından, onun alışkanlıklarından, onun pratiklerinden Allah'ın isimlerine gidebilmek ve Allah'ı tanıyabilmek şeklinde bir yol üretmek zorundayız. Ne kadar güzel örnek olabiliyor. Hazreti Peygamber nasıl sabrediyor? Nasıl şükrediyor? Hayatının her hali, sıradan fiilleri de. İşte mesela bu sekülerleşmenin antitezidir işte bu. Sıradan fiiller niyetle ibadet haline dönüşür mümin için. Yemenizde, içmenizde, konuşmanızda, uyumanızda, selam vermenizde. İşte günlük hayatı neyle yaşıyorsunuz, neye nispetle referansınıza göre. İlahi olana nispetle yaşıyorsanız bu sizin her halinize yansıyor. Hiçbir zaman maddi, manevi bir ayrımı, özel kamusal ayrımı olmaz ki. Allah her yerdedir. Evet. Peki hocam, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Teşekkür ederiz. Bu mevzu tabii daha üzerinde fikir egzersizleri yapılabilecek, yani öyle programa sığmayacak kadar önemli bir mevzu. İnşallah ileride yine farklı açılarla ele alırız. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, yaz akşamlarında Profesör Doktor Ahmet Yıldız hocamla Medresetü Zehra projesi üzerinde durduk halen. Hem kendi dünyamızda hem de Batı dünyasında, kendi ülkemizde anlaşılmaya muhtaç bir konu olarak ben öyle anladım. Yani daha epey gerisindeyiz ve bu konuya fikir planında bile yaklaşmaya ihtiyacımız var. Umarız gelişmeler bu yönde olur. Çünkü kendi eğitim sistemimiz, kendi kurtuluşumuz, dünya ahiret saadetimiz ve dünyanın da bizi örnek alarak kurtulacağı yol bu yoldur. Değil mi? Bunun anlaşılması lazım. Rabbimiz bu yönde çalışmalarımızı, gayretlerimizi artırsın ve bu yönde bizi geliştirecek vesileler, imkanlar nasip etsin duasıyla noktalayalım. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Allah'ın yüce kudretine, rahmetine teslim olun.